Herkese merhabalar. Bugün sizlerle slide'da görmüş olduğunuz ayakkabıyı yapacağım. Siz mavisini gördünüz arkadaşlar. O ayakkabı gitti sahibine, İstanbul'a çok oldu gideli. Ancak tekrar bej renginden bir sipariş aldım. Ben size bugün bu renkle aynı ayakkabıyı anlatmaya çalışacağım. Evet, Alize Diva. Alize Diva'yı 2 kat yapacağız arkadaşlar. 18 katlı filoşip ayarında oluyor. Hemen hemen. Bir tık belki Alize Diva kalın da olabiliyor ama güzel arkadaşlar. Bu kalınlık gayet uygun yapacağımız model için. Hemen şöyle malzemelerimi göstereyim. Evet, Converse taban ve 36 numara. Tığım 3 numara 1.70. Alize Diva'yı 2 kat yaptığımda ben bunu kullanıyorum. Ama çekemezseniz bununla 1 numara 1.90 milim. Belki bununla daha rahat da örebilirsiniz. Ben sıkı olsun istiyorum. Ayakkabıların sıkı olması gerekiyor. Mutlaka açılıyor arkadaşlar. O yüzden tığların da çok kalın olmaması gerekiyor. Ben genelde 2 katlı Alize Diva'yı 3 numara 1.70 milim tığ ile örüyorum. Evet. Şurada çakmak makasımız var. Kemer delme aparatımız var. Yine tabanlığı kendi elimde oluşturdum. Bakın en alta karton. Bu kartonunuz yoksa, ayakkabı kartonunuz yoksa patiklerin evaları oluyor. Ama kalın olan arkadaşlar. Hani keçeli patiklerin altında eva oluyor. Sert bir eva. O eva kısmını da bunun yerine koyabilirsiniz. Araya yine yapışkanlı pedimiz var. Üstüne de kumaşımız var. Şimdi arkadaşlar şu ikisini önce body derbi ile şöyle ortadan da yeterli. Çünkü ilmeklerle de deleceğiz ya kenarlardan. Ortadan bir bu ikisini yapıştıralım ilk önce. Body derbi kullanırken yapıştırıcıyı sürdükten sonra 20 dakika bekleyeceksiniz arkadaşlar. Onu unutmayın. Şu an benim kullandığımda evet 20 dakika sonra yapıştıracaksınız. Bali ve derbide. Daha hızlı bir yapıştırıcı kullanıyorsanız onu bilemem. Şimdi şu kumaşımızı buraya yapıştıracağız. Şu yapışkanlı pedimizi çıkaralım. Bu yapışkanlı ped kumaşı yapıştırmak için çok pratik oluyor arkadaşlar. Rahat oluyor. Kenarlarda birer milim çıkıntı olsun yeter. 1 milim, 2 milim yeterli. Şöyle tam ortadan ben şöyle göz kararı delikler açıyorum ama genelde 7-8 milim aralıklar oluşuyor arkadaşlar. 8 milim aslında ideal. 8 milim aralıklarla bu Alize Diva'yı 2 kat yaptığımızda deliklerinizi ayarlayabilirsiniz. Tamamını bakın ben deldim geldim. Evet, şimdi hemen ipimizi 2 kat yapıyoruz. Bu Alize Diva'yı 2 kat yapacağınız zaman bir ip almayın. Aynı renkten 2 tane ip alın. Bir tane alırsanız çok zor oluyor arkadaşlar. Ayırmadan ben birinin içinden birinin dışından çıkararak bir kez örmüştüm. Çok fena ip birbirine girdi. Tek ip yetmiyor zaten. 2 kat yapıldığı zaman tek ip yetmiyor. 2 tane ip mutlaka almanız gerekiyor. Ondan da artacaktır tabii ki. Şöyle tabanlığın iç oyuntusundan bir, iki. Diğerine geçiyorum. Bir, iki. Yine diğerine geçiyorum. Şu ipi de yürütüyorum bakın arada. Bir, iki. Bir, iki.
Şu ön tarafta üçlü yapacağız. Şuraya kadar yapalım bir. Ön tarafta kaç tane üçlü yaptığımı söyleyeceğim size. Buraya kadar 2 2 aldım. Şimdi burada 1 2 3 4 5 6 7. 7 tane delikten 3 çıkaracağım. 1 2 ve 3. 1 2 ve 3. Bakın 1 2 3 4 5 6 7. 7 tane delikten 3 çıkardım. Şimdi buradan itibaren şuraya kadar, şu arkada yine 7 taneyi ayarlayacağız. Şu aralar 2 olacak. Bir, iki. Bir, iki. Bu şekilde arka tarafa kadar ikişer ikişer devam ediyoruz. Yine bakın burada 1 2 3 4 5 6 7. Yine 7 tanesinden 3 çıkaralım. 1 2 3. Bu şekilde 7 tanesinden çıkaralım. 1 2 3 4 5 6. Şu an 7.'yi çıkaracağız. 1 2 3. Buradan şuraya kadar yine 2 olacak. 1 2 1 2. Bu şekilde. Eğer bu şekilde tabanlık oluşturup üzerine örmeyecekseniz, tabandan delikler çıkaracaksanız yine aynı şekilde yapın. 8 milim aralıklarla 9 milim aralıklarla delin arkadaşlar tabanı. Tabanı sakın şuradan delmeyin. Bakın bazıları şuradan deliyor. Şuradan yırtılır arkadaşlar. Kesinlikle dayanıklı olmaz. Delerek yapacaksanız şu alttan dik dik ilmek çıkararak yapacaksanız yine 8-9 milim aralıklarla işaretleyin burada. Eğer tabanı delecekseniz mutlaka mezura kullanın ve işaretleme yapın. Ondan sonra aynı burada tabanlıkta yaptığımız gibi önde ve arkada yine 7-8 delikten 3'er tane çıkartın. Devamı yani diğerleri 2 olsun. Ondan sonra üzerine örün gidin arkadaşlar. Şimdi başlamış olduğumuz yere bakın. Geliyorum. Bakın. Şöyle kaydırmayla çıkarıyorum. Bir zincir çekiyorum. Çevirin. Tabanlarınızı çevirin. Ve hemen dibine batmayayım. Şurada bir tane kesme yapmış olayım. Bir sıra sık iğne yapalım. Şimdi birinci sırayı bitirdim arkadaşlar. Yine başlamış olduğumuz yere kaydırma yöntemiyle bağlayalım. Şöyle bir zincir çekelim ve hemen dibine batalım bu sefer. Evet, şimdi 2 sıra sık iğnemi yapıp geliyorum hemen. Evet bakın 1 2 3 sıra sık iğnemizi yaptık. Şimdi başlamış olduğumuz yere yine kaydırma yöntemiyle birleştiriyorum. Evet, dördüncü sırayı bitirdim arkadaşlar.
Şöyle. Bakın çok da bu tabanların ilmekleri böyle içeri doğru kastırmayacak. O zaman aralarda boşluk olur. Bu diğerine göre. Ama gerçi biraz da açılır. Bakın şöyle baktığınız zaman sarma yapacağımız bir sıra sık iğne böyle dışarıda kalmış olacak. Şimdi bunu sardığımız zaman şuradaki boşluğu sarma dolduracak arkadaşlar. Evet. Çok harika bir esinti var arkadaşlar. 2-3 gündür çok sıcaktı. Dünden beri bir esinti başladı. Çok çok güzel, rahatlatıcı. Şükürler olsun. Evet, başlamış olduğum yere kadar sarma yaparak geldim. Şu bir tanesi kalmış. Evet, bu arada çok güzel esinti var. Evet, şöyle yine başladığımız yere kilitleyelim. Bir zincirimizi çekelim. Bakın bir şuraya göre gördünüz mü? Nasıl bir çıkıntı oluşturdu. Şimdi bunu tabanımıza yapıştıracağız. Tabanımıza yapıştırdığımızda ve kenarlardan dikiş de yaptığımız zaman bakın böyle görünecek işte arkadaşlar. Yani şurada arada oluşabilecek boşluğu bununla kapatmış oluyorsun aslında. Şöyle ön tarafa bakın. Bu çıkıntı tabana oturuyor, bak farkındaysanız. İşte tam böyle gelecek. O yüzden elinizdeki tabanın havuzuna göre bu sarmanın tam bu şekilde oturması için alttaki sık iğneleri kendiniz ayarlayacaksınız. 4 fazla gelirse 3 yapın. Mesela şöyle olursa, mesela şöyle görünürse olmaz işte. Şurada gözükürse olmaz. Bunun sarmanın amacı zaten şurayı tam şuraya oturtmak. Aradaki boşluğu kapatmak arkadaşlar. O nedenle söylediğim inşallah anlaşılmıştır. Ne demek istediğimi siz anladınız. Eğer tabanınız ince bir tabansa 4 sık iğne değil de 2 sık iğne yapar ikinciyi sararsınız. Şimdi tekrar son olarak bunun üzerine bir sıra daha sık iğne gidelim. Bu bir sıra sık iğneden sonra ipimizi koparacağız ve ön tarafa başlayacağız. Ama öncesinde bu tabanlığımızı tabana bir monte edeceğiz. Hem ilmeklerle hem yapıştırarak. Kendiniz için yapıyorsanız, yapıştırıcınız yoksa bile bu şu anda yapacağım yöntemle yapıştırmadan da kenardan ilmekleri alarak deneyebilirsiniz. Ama sipariş yapıyorsanız arkadaşlar, ben tabii çok daha itinalı davranıyorum sipariş olduğunda. Altına hem yapıştırıyorum hem dikiş yapıyorum. Ama kendime yapsam direkt kenarlardan dikişle de tutturup bırakırım, kullanırım yani o şekilde. Evet, sarmanın üzerine bir sırada sık iğne geçtik. Şimdi ipimizi koparıyoruz. Şöyle şu alta kadar indireceğim şimdi ipi. Şimdi şunu söyleyeyim arkadaşlar. Şuraya yaptığınız şey şöyle çok fazla şu şekilde olursa, bakın çok şöyle olursa, çok içeri doğru kastırırsa, o zaman tabana koyduğunuz zaman arada çok büyük mesafeler olacaktır. Yani şuraya yaptığımız sarma o mesafeyi kapatmaya yetmeyecektir. Sarma da açılıp içeri doğru eğilirse zaten çirkin olacak. O nedenle ona dikkat edin. Böyle çok fazla içeri doğru kastırmayacak. Birazcık ilmekler böyle rahat olacak. Buna dikkat edelim. Şimdi şunu söylüyorum. Ben şimdi bunu buraya yapıştıracağım. Bunu
Kenarlardan ilmekle de bağlayacağım için bali derbi kullanıyorum bunlarda arkadaşlar. Kenarlardan ilmek yapacağım zaman. Hem bu tarafa sürüyorsun hem bu tarafa sürüyorsun. Bali ve derbi soğuk yapıştırıcı dediğimiz. 20 dakika bekliyorsun. Güzelce buraya bir yapıştırıyorsun. Arkasından ondan önce arkadaşlar bundan delikler açacağız. Bakın şöyle göstereyim. Şurada şu püf nokta dikkat edelim. Şurada bakın şuradaki yerin altından işaretlemelerimizi yapalım ve şöyle göstereyim. Bakın şuradaki çizginin altından deliklerimizi açacağız. Delikler bu çizgiye gelmeyecek. Buna dikkat edeceğiz arkadaşlar. Buradan yaparsanız çok çabuk ayakkabınız yırtılabilir. O nedenle buranın hemen altından yapıyorum ben. Şöyle birer santim aralıklarla işaretlemelerimi yapacağım. İşaretlerimizi koyalım. Dediğim gibi ölçümüz şunun altında olmalı. Deldiğimiz zaman şuraya herhangi bir zarar vermeyeceğiz. Altından delikleri açacağız. Böyle. Bu şekilde tamamını birer santim aralıklarla işaretleyelim. Yapılmış olanı gösteriyorum bakın. Şöyle görebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi hem buraya hem şuraya soğuk yapıştırıcıyı süreceğim. İyice bastıra bastıra arkadaşlar tutmasını sağlayalım. Şimdi arkadaşlar bunu ben birleştirmek için ayakkabıcıların kullandığı profesyonel bakın ayakkabı ipi kullanacağım dikmek için. Mumlu ip deniyor bu ip. Yine size vermiş olduğum adreslerde mutlaka vardır. Sorun mumlu ip ayakkabılar için dikiş için kullanılan ipler bunlar. Şurada bakın şu şekilde. Eğer bu ipten elinizde yoksa sağlam bir iple olur. 18 katlı filoş ipler de çok sağlam. O da olur. Yani kendi ipiyle de yapıyorum gerektiği zaman. Ama bu ip çok çok sağlam. Şu ip çok sağlam. Dediğim gibi 18 katlı ipler de çok sağlam arkadaşlar. Şimdi şöyle yapacağız. Tığımı alayım. İnce bir tığ alacağım birazcık. Bakın 5 numara ince bir tığ aldım. Daha rahat yapabilmek için. Burada profesyonel ayakkabıcı dikişi göstereceğim şimdi size. Ayakkabının iç oyuntusundan başlayacağım. Bakın ipi koparmadım. Şöyle ipin uç kısmını buradan çıkarıyorum. Ölçü ne kadar olacak? Şöyle bir defa dolanacak. Bir de yarım olacak arkadaşlar. Biraz daha uzatayım. Yani 1,5 ayakkabı çevresi gibi. Bakın ne yapıyoruz? Şöyle şu ayağın iç kısmında kalan ip bakın koparmadım. Bu şekilde kalıyor. Çünkü ayağın iç kısmına daha fazla ip gidecek. Dış kısmına dediğim gibi 1,5 ölçü yeterli. Bakın şuradan tığımızı ittirelim. Şurayı çektim dışarı bakın. Dışarı çektim. Tığ ile bunu buradan geçirdim. Kaydırma yapıyoruz ya bazen. Ben kaydırma da yapıyorum buraya ama bu daha iyi bir yöntem arkadaşlar. Daha profesyonel.
Yani bu şekilde bağlarsanız daha iyi olur, kaydırmadan ziyade. Buradan tığımızı ittirelim. İpi çıkarıyoruz. Şu diğerini hemen buradan geçiriyoruz. İkisini birlikte çekiyoruz. Yine bu şekilde ayakkabımızı hem sağlama almış oluyoruz. Herhangi bir çıkma, kalkma gibi bir durum olmaz. Hem de bu Converse tabanlarda arada boşluk kalmasını da önlemiş oluyoruz. Bakın. Buradan çekiyorum. İkisini de şöyle çekiyoruz. Bence anlaşıldı. Bitiş yerine kadar, bağlama yerine kadar yapalım, gelelim bitişi beraber yapalım. Evet, sona geldik. Burada yine aynı şekilde bu ipi şöyle ayakkabıyı çevirin. Şuradan tekrar içeri çekeceğim, bakın. Şuradan. Şöyle. Şuradan tığımızı geçirelim. Çekin bunu içeriye doğru. Evet, koparmadan önce burada hemen şöyle bir ayağı rahatsız etmeyecek şekilde bir düğüm atalım. Bakın arada hiç boşluk kalmadı, gördünüz mü? Şu sarma geldi tabanın üstüne oturdu. Bakın. Çok güzel oldu arkadaşlar. Evet. Bundan sonra aslında işimiz daha kolay. Buraya kadar daha bir zahmetliydi. Şimdi önüne başlayacağız ve ön taraftan ayakkabımızı örmeye devam edeceğiz. Şimdi ön kısma başlayalım. Tam ortayı yine bulalım. Ayakkabımızın tam ortasını belirleyelim. Bu çok önemli arkadaşlar. Ayakkabının tam ortasını bulmak çok önemli. Tam ortasını bulmazsanız ön kısım yamuk gider. Bir tarafı önden, bir taraf arkadan gider. O yüzden şöyle tam ortasını bulmamız lazım. 8 ilmekle başlamıştım burada. O zaman ortadan itibaren sola doğru 1, 2, 3, 4 ile başlasam şöyle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 yamuk oluyor. O zaman 1, 2, 3.'den başlayalım. Yine kendi tığımı aldım. 3.170 tığımı aldım.
1 2 3 4 5 6 7 ve 8.'yi de yine şöyle kaydırma şeklinde almıştım. Evet, 8 tane ilmekle başlamış oldum. Dönüyorum. Şurada birinciyi atlıyoruz. İkinciyi örmeye devam ediyoruz. 1 2 3 4 5 6 ve evet 7. İlk başladığım olduğu için biraz zorlandım. Biraz da kameranın altında zor oluyor arkadaşlar açıkçası. Evet, 7.'yi aldık. 8 ilmekle başladık. 7 ilmekle döndük. Burada bakın, burada hemen şuna batarsam yığılma olacak arkadaşlar. Bunu ipinize göre, elinize göre ayarlayın lütfen. Dolayısıyla ekleme yaparken şu anda bunu atlıyorum. İkinciden batıyorum. Bakın şurada bir taneyi atlıyorum. İkinciden ekleme yapıyorum. 1 hemen yanına bir daha yapacağız. 2 kaydırmayla ekleme yapmış oldum. Dönüyorum. Şurada birinciyi atlıyorum. İkinciden tekrar örmeye devam ediyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8. Şimdi burada şuradan da alalım. 9 olsun. Çünkü tipsiz olacak şimdi. Burada çok yüksek oldu. Genelde buradan alıyorum ben çünkü. Burayı da aldım. Bakın 9 oldu yine. Burada da eklemeyi yaparken şu anda bir tane atlayacağım. Şu bir taneyi atlıyorum. Şuradan. Bakın şunu atlıyorum. Şuradan ekleme yapıyorum. Böyle ipiniz biraz Alize Diva'yı 2 kat yaptığımızda hafif bir kalın oluyor ya. Ya da 18 katlı da aynı. İlk 3 ya da 3,5 dişte falan elinize göre ayarlayın arkadaşlar. Gerekiyorsa ekleme yaparken bir tane atlarsınız. Zannediyorum ben birincide 3 dişte falan atladım. Daha sonra atlamayı bıraktım. Zaten o yönlendiriyor sizi, belli oluyor. Şu an bakın bir dişi yaptık. Tekrar devam edelim. Yine ilk ilmeği şunu atlıyoruz. İkinciden sıkı örün. Ayakkabılar sıkı örülür. Normal örgü gibi yapılmaz. Esniyor, gevşiyor. Çıkmasın ayaktan. Gayet sıkı örüyorum bakın. Şimdi burada bakalım atlamak gerekecek mi? Herhalde öbüründe ilk 3 ya da 3,5 dişte atladım arkadaşlar. Ya biraz oldu ben birinciyi bitireli. O nedenle unutuyorum. Kusura bakmayın. Şimdi bakın. Yine burada. Yine bunu da atlayacağım. Şurada bir taneyi atlıyorum. Diğerinden bağlayacağım. 1
ve 2. Dönüyorum yine. Şu birinciyi atlıyorum. İkinciden yine burada da bakın bunu atlıyoruz. Bunu atlıyoruz. Diğerinden sıkı bir şekilde bağlayacağım. Arada boşluk kalmasın diye. Yine birinciyi atlıyoruz. Dönerken hep iki kaydırmanın birincisini atlıyoruz arkadaşlar. İkincisini örüyoruz. Artırma yapmak istemediğiniz zaman ikisini de atlayacaksınız. Mesela baktınız yukarı doğru çıktığınızda bol gelmeye başladı. Artık o zaman 2-2 atlayacaksınız. 2-2 atlarsanız ilmek sayısı artmaz. 2 bağlayıp 1 atladığımızda birer tane her iki taraftan da artırmış oluyoruz. Evet. Bakın 2,5 diş oldu. Bakalım burada şimdi gerekecek mi? Çok uzak kaldığı anda arkadaşlar anlarsınız zaten. Hani atlamamanız gerektiğini düşünürsünüz. Bakayım. Bir tane daha bu tarafta da atladım şimdi. Sanki bundan sonra gerek kalmayacak gibi görünüyor. Ben de şimdi yine elime göre ayarlıyorum aslında. Bakın bu üçüncü. 3 dişte de atlama yaparak bağladım. İpiniz ince ise mesela 9 katlıyla falan örüyorsanız hiç atlamanıza gerek yok. Ya da alize divayı tek kat yapıp örecekseniz. Kimisi de ince istiyor arkadaşlar ayakkabıyı. Eğer 39-40 örüyorsanız önde ben 8 ilmekle başladım ya şurada. Siz 9-10 ilmekle ya da 11 ilmekle başlayabilirsiniz. Arkadaşlar numaralar arasında yani bir sıra, iki sıra ya da 2-3 ilmek böyle oynar. Çok fazla oynamaz. Onu ayarlarsınız. Ben şimdi şuranın sırasını söyleyeceğim mesela numaralara göre kaç yapmanız gerektiğini. Evet, şimdi yine bir tane de bu tarafta atladım. Evet, ilk 3 dişi de atlayarak bağladım. Bundan sonrasında atlamayacağım arkadaşlar. Atlamadan bağlayacağım. Şu tarafta göstereyim hatta isterseniz. Ondan sonra sayısını vereyim. Örüp gelelim. Evet, zaten bakın belli burada. Şuraya uzanırsan çok ciddi anlamda kastırmış olacaksın. O nedenle hemen yakınlaştırayım bir saniye. Bakın buradan itibaren artık atlama yapmayacağım. Hemen dibinden
bağlayacağım. 1, hemen yanına bir daha 2. Dediğim gibi şu bir taneyi atlıyoruz. Diğerinden devam. Evet, yine bu tarafa geldim. Bakın yine atlama yapmadan hemen devamında eklememi yapacağım. Bundan sonra dediğim gibi hiç atlamayacağım. Sadece ilk 3 dişte atladım. Yine de elinize göre ayarlayın arkadaşlar. Şimdi kaç diş yapacağız? Bir sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 diş yapmışım. Bu 36. 37 için de çok uygun bu sayılar. 36, 37 yapacak olanlar 11 diş yükseltsinler. 38, 12 diş yapsın. 39 ve 40, 13 diş. 14'e de baksın. Belki fazla gelebilir 14 ama 13-14 arası ayarlayın arkadaşlar. Şu ön kısmı. Ama şu an benim vereceğim sayı 11 diş. 36-37 için. Belki hatta 38 için bile yeterli olabilir. Bir, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ben size 11 demiştim. Yalnız son 2 dişte yapmamız gereken bir işlem var arkadaşlar. Şuraya bakın, bir kaydırmayla bağladım. Son 2 dişte bağlamaları şöyle yapacağız. Şu iki kanada da değil, şu dış kanadı bırakacağız. İç kanattan bağlayacağız. Bir tane bağlamıştım zaten. Bu ikinciydi. İkinci de başladım buna. Son 2 dişte yapacağız bunu sadece. Yani sizler mesela ben şu an 9, 10, 11'e yapıyorum. 13 diş yapacak olan arkadaşlar da 12, 13'e yapacak mesela. Örnek. Şimdi karşıya kadar geç. Bir de bu tarafta gösterelim arkadaşlar. Şöyle biraz daha mı yaklaştırayım? Eklemeyi yaparken şu üst kanadı bırakıyoruz. Alttaki kanattan alıyoruz. Onlar bize lazım olacak. Bir, hemen yanına geçiyorum. Yine aynı şekilde yapıyorum bakın. İşte. Bakın şurası duruyor. 2. Normal örmeye devam ediyoruz. Yine bu tarafa geldim. Aynı şekilde bakın iç kanadından şöyle iki kanadını, yani içteki tekrar bakın içeriden. Son ikisini bu şekilde yapacağız sadece. Şurada şu ipler görünecek, çünkü birazdan bunlar bize lazım olacak üst kısmını yaparken. Bir, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Evet, 11.'yi de yapacağım ve aynı şekilde bağlayacağım. Ondan sonra tekrar görüşelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Evet, 11 diş bitti. Şimdi dediğim gibi bakın, kenarlarda o şekilde bağlama yapınca şöyle bir görüntü olacak. Buralardan ilmek alacağız. O yüzden lazım buralar. Şimdi dönüyorum. Dönerken iki zincir çekelim. 1, 2,
Bir sık iğne atlayalım. Burada 2 tane atlayacağım. Biraz sıkışık olacak çünkü. Şöyle de yakınlaştırayım arkadaşlar. Şöyle. Bakın. 1 2 zincir çekiyorum. Bir sık iğne. Bir sık iğne atlıyorum. Diğerinden batıyorum. 1 2 zincir çekiyorum. Bir sık iğne atlayıp diğerine batıyorum. 1 2 zincir çekiyoruz. Bir sık iğne atlayıp diğerine batıyoruz. 1 2 zincir çekiyorum. Bir sık iğne atlayıp diğerine batıyorum. Bu şekilde sonuna kadar yapalım. Yine sondayım. 2 zincir çekiyorum. Sona batıyorum arkadaşlar. Şimdi dönüyorum. Şöyle yapacağız. Dönüşlerde bundan sonra bir zincir çekip batacağım. Her iki tarafta da bir zincir, başlangıç sadece arkadaşlar, dönüş. Sonra bir iki zincir çekiyoruz tam ortasına. Biraz önce çekmiş olduğumuz zincirin tam ortasına. Bakın. Bir iki zincir çektim tam ortasına. Bir iki zincir tam ortasına. Bir iki zincir çekiyoruz tam ortasına. Bir iki. Bir iki zincir çek, ortaya bat. Bir iki zincir, ortaya bat. Bir iki zincir, bir iki zincir çek, ortaya bat. Bir iki zincir, ortaya bat. Bakın sonda bir zincir çektim ve iki zincirimizin ortasına battım. Bir zincir çekiyorum, dönüyorum. Hemen o bir zincir çektiğim yere tekrar bir zincirin içerisine battım. 2 devam ediyorum şimdi. 2 çek, ortaya bat. 2 çek, ortaya bat. Anlatabildim mi? Diğerleri hep 2 zincir çekip tam ortasına batıyoruz. Sadece şu başlangıçta ve bitişte bir zincir çekiyoruz. Şu diğerleri ise 2 zincir. Bu şekilde tam diğerine 13 sıra yapmıştım. Bunu da arkadaşlar ayaklarınıza göre ayarlamanız lazım. Giyip bakarsınız üst kısmına. Burada 38'ler 14 sıra yapabilir veyahut da 13 de 13 sırada da bırakabilir. 39-40'lar ise 14-15 sıra yükseltsinler burayı. Bakın buraya kadar 2 zincirlerle geldim. Burada bir zincirimi çekiyorum. Batıyorum. Alıyorum. Dönüyorum. Biraz önce dönerken bir zincir çekmiştim ya. Şu ilk iki sırada bir zincirle döndüm. Ama bundan sonrakilerde zincir çekmeden hemen o dönüyorum. Çekmiş olduğum bir zincirin içerisine batıyorum. Zincir çekmeden batacağım bundan sonra. Sadece o baş taraflara.
Yine bakın bu tarafa geldim. Bir zincir çektim. Ortaya battım. Şimdi dönüyorum. Zincir çekmeden hemen o bir tanenin içine dönüp batıyorum. Şu kenarlarda zincir çekmeden devam edelim arkadaşlar. Dediğim gibi toplamda 13 tane yapmıştım ben. 1, 2, 3, 4, 5 olmuş. 8 tane kalmış zaten. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Toplam 13 sıra yaptım. Kenarlardan hiç zincir çekmediğim zaman şöyle bir sertlik oluştu. Yalnız aşırı derecede sıkı yapar da böyle kasarsanız hoş olmaz arkadaşlar. Eliniz aşırı sıkıysa ve yumuşatamıyorsanız yine siz birer zincirle dönmeye devam edebilirsiniz. Şimdi burada ne yapacağız? Sık iğne yapalım. Bir şu battığımız yere batalım. Bir araya. Biraz yaklaştırayım. Şöyle yakından görün. Bakın bir tane araya batıyorum. Bir tane şuraya. Bir araya. Bir tane buraya. Bir tane araya. Bir tane buraya. Bu arada şurası da 13 arkadaşlar. Şuradaki kafesler de yan yana 13. Bir araya, bir ilmeğin tepesine. Bir araya, bir tepeye. Evet, sona kadar sık iğnemizi yaptık. Burada bir zincir çekelim ve ters sık iğne bir tane atladım, bakın şurada arada bir tane atladım. Ters sık iğne yaparak bu bölümü kapatalım. Her sık iğnenin içerisine bir tane ters sık iğne yapıyoruz. Sadece şurada bir tane atladım. Evet, burada ipimi kopardım. Şöyle biraz şurada saklayabiliriz sanki. Biraz arkadaşlar yürütün. Böyle hemen ipleri koparmayın. Sadece evet, hiç eksiltme yapmadan bakın başladığımız gibi hep dibine bata bata yükselttik. Dediğim gibi bu kısmı ayağınıza takarsınız. Ayağınıza göre ayarlarsınız. Evet, şimdi yan kısım, arka kısım kaldı. İşimiz kolaylaştı. En son bağcığını da öreceğiz ve ayakkabımızı bitirmiş olacağız arkadaşlar. Evet arkadaşlar, ön kısmı bitirdik. Şimdi geldik yan tarafa. Şurada hemen şu son sık iğneden ipimizi bağlayalım. Düğüm atmadım. Hemen bir tane daha şöyle şuraya bir tane daha bağlayalım. Şimdi 3 zincir çekelim. 1
2 ve 3. 3 zincirimi çektim. Tığımın üzerine alıyorum. Burada 1 2 üçüncüye. Üçüncüye batıyoruz ve 2 kere de çekiyoruz. Tekrar 1 2 zincir çekiyoruz. Tığımızın üzerine alıp aynı yere batıyoruz ve 2 kere de çekiyoruz. Bu özellikle ikili trabzanları burada bu alize diva ile yaparken çok uzatmadan yapın arkadaşlar. Çünkü kenarlar çok fazla olur, yüksek olur öyle yaparsanız. Yaptığımız tüm ikili trabzanları bu modelde, yani alize diva ile yaptığımızda, çünkü 2 kat yapıyorum, çok yüksek olacaktır. Uzatırsanız uzatmadan yapın bunları. Tekrar 3 zincir çekiyoruz. 1 2 ve 3. 3 zincir çektim. Bu alttan 1 2 üçüncüye batıyorum. Tekrar 1 2 üçüncüye. Buraya 3 tane sık iğne yapalım. 1 2 ve 3. Tekrar 3 zincir. 1 2 3 zincir. Tığımızın üzerine alıyoruz. 1 2 üçüncüye batıyoruz. Burada yine bir ikili trabzan yaptım. Kısa bir ikili trabzan. 2 zincir çektim. Üzerine aldım. Tekrar aynı yere V'ler yapacağız arkadaşlar. Bu şekilde. Tekrar 1 2 3 zincir çektim. 1 2 üçüncüye 3 tane sık iğne yapacağız. 1 2 ve 3. Bakın. Tekrar 3 zincir çekiyoruz. 1 2 3. Üzerine alıyoruz. 1 2 üçüncüye kısa bir ikili trabzan. Tekrar 2 zincir çekiyoruz. 1 2 zincir tığımızın üzerine alıyoruz. Aynı yere bir V yapıyoruz. Bir, iki, üç model koydum burada. 1 2 3 zincir çekiyorum. 1 2 3 dördüncüye atladım bu sefer. 1 2 3 tane model koydum ben. Şöyle de bir göstereyim arkadaşlar. Bakın. 1 ve 2 ve 3 ve şu topuk kısmı normal sık iğne ve çakma sık iğne ile örüldü. Onun dışında 3 tane modelle başladım. Tam arkasında karşıya gelen yere kadar sık iğne yaptım. Yani burada bir hani arkada şu kadar ilmek olacak gibi bir ölçüm olmadı. Çünkü kenarlara 3'er model koydum. Buraya da karşı tarafa da 3'er model koydum ve ona göre elinize göre ayarlayın. Siz daha büyük numaralar yapıyorsanız 4 model sığarsa 4 model de koyabilirsiniz. Ben bu 36 numara arkadaşlar. Buna 3 koydum. Mesela 9 katlı filo iple 37 yapmıştım. Onda 5 model koymuştum. Tabanınıza göre şurada aşırı derecede ilmek kalırsa bir tane daha model ekleyebilirsiniz. Ama 36 için 37 için de ben böyle 3 tane yapmıştım. Yeterli oldu. 38-39 için de birer tane daha ekleyebilirsiniz. Şimdi burada bir topuk yükseltmesi yapacağız. Bakın sık iğne ile tam karşısına kadar geldik. Dolayısıyla ekstradan bir git gel yaptım. Onu bu aşamada burada yapacağız arkadaşlar. Nasıl yapacağız? Şimdi sık iğnelerle buraya kadar geldik ya. Dediğim gibi burada sayı falan yok. Elinizdeki modelin bittiği ana kadar ayarlarsınız ama arkada sık iğneler mutlaka olsun. Sık iğne yapın topuk kısmını mutlaka. Bir tane daha
yapmam lazım. Şimdi dönüyoruz burada. Dönüyoruz. Ve bu taraftan böyle giderken çakma sık iğne yapıyoruz. Şuradan bir tanesini atlayalım. Ve her birinin üzerine çakma sık iğne yaparak ilerleyelim. Karşıya kadar. Sadece burada bu sırada bir git gel ekstra bir topuk yükseltmesi yaptım. Onun dışında yapmadım. Ama bakın siz bu ölçü 38'e kadar olur bence bu topuk ölçüsü. Ama 39-40 yapıyorsanız mutlaka ekstradan bu şekilde bir ara tekrar bir git gel yapın. Yani bir diş, iki diş daha yükseltmeniz gerekebilir 39-40 için. Ama 38 dahil şu anda bu ölçüler yeter diye düşünüyorum. Bir de şu var, bu havuzlu bir taban, dikkat ederseniz. Eğer havuzu olmayan bir tabana yapacaksanız bu yükselti az gelebilir arkadaşlar. Topuğu kavramayabilir. O nedenle elinizdeki tabana göre de bir diş, yani 2 sıra daha ekstradan yapmanız gerekebilir. Onları artık elinizdeki malzemeye göre sizin kendinizin ayarlaması lazım. Şimdi burada bakın çakma sık iğne ile geldik. Tekrar dönerken bir tane atlayalım ve sık iğne ile karşıya kadar örelim. İç kısımdan şu an gittiğimiz yönden giderken sık iğne yaptım. Dış taraftan gelirken her sırada çakma sık iğne yaptım arkadaşlar. Dolayısıyla çakma sık iğne de biraz daha yükseltmiş oldu. Dediğim gibi 36, 37, 38 için bu videodaki yükselti bence yeterli. Ama taban da önemli. Tabanımız havuzlu. Aynen böyle konverse yaparsanız hemen hemen uyacaktır. Ama hasır, ince hasıra falan yapacaksanız bir diş daha topuk yükseltisi yapmanız gerekebilir arkadaşlar. Onu artık ölçerek ayarlarsınız. Evet, bundan sonra ben git gel yapmayacağım. Bir defa yaptım, yeterli. 3 zincir çekelim. 1, 2 ve 3. Tığımızın üzerine alalım. 1, 3 zincirimi çektim yine. 1, 2, 3. Üçüncüye bacağı kısa bir ikili trabzan yapalım. 2 zincir çekelim. Üzerine alalım. Tekrar aynı yere kısa bacaklı bir ikili trabzan. 3, 1, 2, üçüncüye 1, 2, 2, 3 tane sık iğne yapacağız. Tekrar 3 zincir çekelim. 1, 2, 3. Üzerine alalım. 1, 2, üçüncüye bir tane V daha yapacağız. 1, 2, tekrar aynı yere. Bir, 2, 3, 1, 2, yine üçüncüye tam şuraya göre ayarlayacağız. Bakın en son V'yi yapıp da 3 zinciri çektiğimiz zaman şuraya gelmiş olacak. Şuradaki sık iğneye gelmiş olacak. Eğer mesela yaptığınız 3 atlayınca mesela buraya yetişmiyorsa 4 atlayıverin arkadaşlar. Şu atlamalarda ayarlarsınız onu. O ayarlamaları kendinizin yapması lazım. Birebir tutmaz. 1, 2, yine
3 sık iğne yaptık. Bakın 2 tane modellik yer var. Bir daha yapıyoruz. 1 2 3 zincir çekiyorum. Tığımın üzerine alıyorum. 1 2 3. Üçüncüye yine bir V daha yapalım. 1 2 zincir, tekrar bakın burada bir V daha yaptık. Şimdi 3 zincir, 1 2 3 zincir çekiyorum. Şurada karşı tarafta bakın buradan başlamıştık. Buradan aynı hizadan bitirmemiz gerekiyor. Bakın şöyle orada başlarken 2 tane bağlamıştık hatırlarsanız. Şimdi yine burada da 2 tane ile bağladım. İkinciyi şöyle kaydırma şeklinde aldım. Evet, dönüyoruz arkadaşlar. Bakın ne yaptık biz bu sırada? 3 zincir çektik, V yaptık. 3 atladık. 3 sık iğne yaptık. 3 zincir çektik. İki tarafta da 1 2 3 üçer model koyduk. Arka tarafta da bakın bir git gel yaparak bir yükselti yaptık. İçten gelirken sık iğne, dıştan giderken çakma sık iğne. Şimdi birinci sırayı bu şekilde bitirdik. Dönüyoruz. Dönerken 3 zincire inmiştik hatırlarsanız. 1 2 3 4 zincir çektim. Tığımızın üzerine alıyoruz ve şu V'lerin içerisine 5 tane kısa bacaklı ikili trabzan yapıyoruz. Bacakları çektirmeden ikili trabzan yapın. Bu özellikle bu ip için 2 kat yaptığımızda kalınlaşıyor ya. Modeli de tam ortaya çıkarabilmemiz için o şekilde bir yöntem düşündüm ben. Şöyle çok bacakları hatta hiç uzatmayın arkadaşlar. Bu şekilde. 3 4 ve 5 2 4 5 tane ikili trabzan yaptık. Şimdi 3 zincir çekiyorum. 1 2 ve 3. Tam şurada 3 sık iğnenin ortasına bir tane sık iğne yapıyoruz. Tekrar 1 2 3 zincir çekiyorum. Tığımızın üzerine alıyoruz. Şuradaki V'nin içerisine 5 tane ikili trabzan yapıyoruz. 1 2 5 tane yapalım. 1 2 3 4 ve 5. 2 4 5. 1 2 3 zincir çekiyoruz. Şuradaki 3 sık iğnenin ortasına yine bir tane sık iğne yapıyoruz. Tekrar 3 1 2 3. Aynı şekilde şurada bir püf noktası var. Onu göstereceğim. Aslında o yüzden uzatıyorum. Yoksa anlaşıldı. Yine hemen hızlıca şuraya 5 tane ikili trabzanımızı yapalım. 1 2
Bakın arkadaşlar, şimdi burada 5 tane ikili trabzanı yaptım ya. Şurada dikkat ederseniz bakın, şuradayız. Şu alttaki 3 zinciri atlamış ve şu topuk kısmına direkt bağlamışım. Farkında mısınız? Çünkü topuğu biraz şöyle içeri doğru eğilmesi lazım. İçeri doğru eğilirse topuğu tutar arkadaşlar. Böyle yayvan yayvan olursa topuktan çıkacaktır. O nedenle aslında topuk kısmında burada bir kesinti yapmış oldum. Bakın şurada aradaki 3 zincir var ya. Tığımın üzerine alıyorum şimdi. Hemen şu başladığım yere, şurada sık iğnenin içerisine çakma sık iğne yaptım ve burada 3 zinciri kesmiş oldum aslında. Şimdi tekrar buradan bu taraftan giderken zaten hep çakma sık iğne ile ördüm. Buraya kadar çakma sık iğne ile gelelim. Ondan sonra yine şurayı da bir göstereyim. Sonra aynı şeyi zaten burada da yapacağız. Bir tane çakma sık iğne daha yaptım. Şöyle yakınlaştırmak için tığımın üzerine alıyorum. Tekrar buraya bu taraf, bakın bu taraf çok uzak kaldı arkadaşlar. Burayı dengelemek için şöyle bir zincir çekeceğim. Ondan sonra ikili trabzanlara başlayacağım. Şurada direkt geçmiştim hatırlarsanız. Ama burası tabanın yapısından da olabilir. Birazcık uzak kaldı. Bir zincir çektim burada. Biraz yakınlaştırmak adına. Hemen yine buradan 5 tane ikili trabzanımızı yapalım. 1 2 3 4 ve 5. 2 4 5 5 tane yaptım. Tekrar 1 2 3 zincir çekiyoruz ve ortaya batıyoruz. Aynı şekilde şuraya kadar gelelim. Şimdi 3 tane model de bu tarafa yaptık. Yine 5 tane ikili trabzanımızı yaptık. Burada inerken tekrar bir 4 zincir çekelim arkadaşlar. 1 2 3 ve 4. Çok hafif gevşek çektim. Çok sıkmadım. Hemen şöyle yanına, bakın şuradan bağlamıştık ya. Hemen bir yanına şöyle bakın bağladım. Hemen yanına da şöyle hemen bir yanına da kaydırmayla bağladım. Şöyle dönüyorum, dönüyorum. Buradan çıkarken 1 2 3 4 5 5 tane zincir çektim. Evet, çok gerdirmeyecek bakın buralar. Buralara sık iğne yapacağız. Elinize göre şöyle uygun bir şekilde ayarlayın. Ne böyle aşırı bu, ne de böyle gerdirmeyecek arkadaşlar. Buralara çünkü sık iğnelerimizi yapacağız. Hemen şuradan bir kopya çekelim. 2 4 mü yapmışız? 2 4. Şimdi 5 zincirimizi çektik ve dönüyoruz. Dörder dörder üzerlerine sık iğne yapmışım. 1 2 3 4. Yani 5 ikili trabzanın üzerine 4 sık iğne yapmışım arkadaşlar. Araya 5 zincir. 1 2 3 4 5. 5 zincir çekiyorum ve burada tekrar bir tane atlayabilirsiniz. Çünkü
4 tane yapacağız ya. 1 2 3 ve 4. Tekrar 5 zincir. 1 2 3 4 5. Yine 4 tane sık iğne. Bakın burada gerdirdiği için ilkinden başladım. Fark etmez. Üzerlerine 4 sık iğne, araya 5 zincir. Bu sıra böyle. Bakın buraya geldik. Yine bir zincir çekeceğim ve şuradan hemen iç taraftan nasıl gidiyorduk? Sık iğne yaparak gidiyoruz. Çakma sık iğne yapmıyoruz. İç taraftan giderken bakın bu şekilde sık iğne yaparak ilerliyorum. Şimdi şuraya kadar normal sık iğne yaparak gelelim. Ardından tekrar yine 4 sık iğne, araya 5 zincir. 4 sık iğne, araya 5 zincir. Şuraya kadar o şekilde gelelim arkadaşlar. Bakın bu tarafta hemen hiç araya zincir çekmeden 4 sık iğneye başlıyorum. 1 2 3 ve 4. Araya 5 zincir. 2 3 4 5. Aynı şekilde 5 zincir, 4 sık iğne devam ediyoruz. Yine 4 sık iğne ile bakın buraya kadar geldim. Şimdi artık aşağıya inmiyoruz. Aşağıya inme işi bitti arkadaşlar. Şimdi burada döndük. Bakın 4 sık iğneden sonra dönüş yapacağız. Şu birinciyi atlıyorum. Şuraya 2 tane sık iğne yaptım. 3 zincir çekelim şimdi. 1 2 3. Yine çok sıkmadan böyle orta ayarda bir zincir çektim. Tığımın üzerine alıyorum. Şimdi ilk yaptığımız V'leri tekrar kuracağız burada. Tam o 5 zincirin ortasındaki zincirin içine giriyorum bakın. Yine kısa bacaklı ikili trabzanlar yapalım. Bir tane yaptım. 1 2 zincir çekiyorum. Tekrar aynı yere bir daha batıyorum. Bir tane V yaptım. Tekrar 1 2 3 zincir çekiyorum. İçerisine şu 4 tane sık iğnenin içine 2 tane sık iğne yapıyoruz bakın. 1 2 tane sık iğne. 1 2 3 zincir çektim. Üzerine aldım. Yine 5 zincirin tam ortasına ikili trabzan. 2 zincir. Tekrar aynı yere bir ikili trabzan daha. Bir 2 3 zincir çektim. Şu 4 tane sık iğnenin yine ortasına 1 2 tane çektim. Burada 1 2 tane çekelim. 2 tane zincir çektim burada. 1 2 üçüncüye battım. Evet. Burada şimdi karşıya kadar çakma sık iğne ile ilerleyeceğiz ve aynı şeyi burada yaptığımızın aynısını burada da yapacağız. Bakın yine aynı şekilde V'ler yaparak
2 sık iğne, 1 ve 2 sık iğne, 1 ve aralarda 3 zincir çekerek buraya kadar geldim. İkinci sık iğnemi de yapayım şuraya. 2 sık iğne de buraya yaptık. Dönüyoruz şimdi. Dönüyoruz. Dönerken bakalım kaç tane zincir çekmemiz lazım. 1 2 3 4 5. Yine 5 tane zincir çektim. Bir dakika, fazla mı olacak acaba? Tekrar bu V'nin içerisine 5 tane ikili trabzan yapacağız. Kısa bacaklı. Böyle kısa kısa bacaklı olacak. 2 3 4 5. Şimdi şu 5 zincir fazla mı diye bir bakacağım arkadaşlar. 5 tane ikili trabzanımı yaptım. Biraz şu fazla bence. 5 değil de bakın böyle olmayacak işte. Çektiğinizde böyle bombe yapmayacak arkadaşlar. Ya da çok gerdirmeyecek. Bu 5 zinciri 4'e düşüreyim. 4 zincir yapayım. Ve tekrar iki trabzanlarımı yapıyorum. 1 2 3 4 ve 5. 5 tane yaptım. Evet, şimdi şurası biraz daha iyi arkadaşlar. Beş ikili trabzan araya, şimdi araya 3 zincir çekelim yine. 1 2 3 3 zincir çektim. Şuradaki iki tanenin birine batın arkadaşlar. Bir sık iğne yaptım. Tekrar 3 zincir. 1 2 3. Buradaki 3 zincirleri de yine yetmezse elinize göre 4'e çıkarabilirsiniz. 3 4 kendiniz ayarlayın artık. Yine buraya 5 tane ikili trabzan. Tekrar ediyorum, bacaklarını çekmeyin, kısa kısa olsun. Kenarlar çok yüksek olmasın. 4 ve 5. Yine 3 sık iğne, 3 zincir, 1 2 ve 3. 3 tane zincir çektim. Burada şuraya yine o iki tanenin birine battım, bakın. Bir tane bu şekilde. 1 2 zincirimi çektim yine burada. Burada şöyle ayarlayarak eliniz atlayın. Bakın yine bir iki tane atladım iki zincirden sonra. Normal sık iğnelerimizi yapmaya başlayalım. Yine bakın bu tarafa geldim. 2 zincir çektim. Şurada 2 sık iğnenin bir tanesine bir sık iğne yapacağım. Tekrar araya 3 zincir, 2 3 çektim ve şu V'lerin içerisine aynı şekilde devam ediyorum. 5'er tane doldurmaya. Buraları da şuradaki gibi yapalım. Bakın 5 tane ikili trabzan yaptım yine. 1 2 3 zincir çekiyorum. Şu iki sık iğneden bir tanesine bir sık iğne yapıyoruz. Tekrar 3 zincir çekelim. 1 2 3. Şu V'nin içerisine 5 tane ikili trabzan. 2
2 3 4 ve 5 tane ikili trabzan yaptık. Şimdi yine 3 zincir çekelim. 1 2 ve 3. Burada 3 zincir çektim. Şurada 2 sık iğne ile basmıştık hatırlarsanız. Hemen yine bir tanesine ve sondakine battım. Tekrar 1 2 3 4 zincir çektim. Burada bu 5 tane ikili trabzanın üzerine 4 sık iğne yapacağız. Dolayısıyla bir tane atladım şuradan. 1 2 3 ve 4 tane çektim. Araya 1 2 3 4 5 zincir çektim. Tekrar bir tane atlıyorum. Şurada bakın, şu ilkini atlayarak battım. Onu diyorum. 1 2 3 ve 4. Yine burada 1 2 3 4 5 tane zincir çektim ve tığımın üzerine alıyorum. Topuğa geldik ki artık çakma sık iğne yapacağız. Şura başladığım yerde bakın, bir tane atlayarak, ayarlayarak evet, şöyle şuradan bir tane atladım sadece. Şuranın üzerine atladık. Şimdi yine burada çakma sık iğnelerle ilerlemeye devam edelim. Evet, üzerine alıyoruz. Bakın, buraya kadar çakma sık iğnelerle geldik. Şimdi yine 5 zincir çekeceğiz burada. 1 2 3 4 5 zincirimi çektim. Şurada yine hemen ilkine batacağım. İkinci çok uzak olacak. Öteki tarafta ayarlayacağım. 1 2 3 4. Bakın, burada hemen battım. Şurada bırakacağım, yani demek istediğim o. 1 2 3 4 ve 5 zincir çektim. Burada bir tane atlayarak battım. 1 2 3 4. Bakın, buraya kadar bu şekilde geldiyseniz birinci modelimiz bitti. İkinci modelimiz de bitti. Üzerinin sık iğnesi var şu anda. Evet, şimdi bu aşamada ipimizi koparalım. Şöyle şuraya bir zincir çektim. Yine şöyle şu taraftan başlayacağız. Hemen batılmamış olan sağ taraftan başlayalım. Şöyle bir zincirle sağlamladım, bakın. Şu ipi şurada arada kaybedeceğim. Burada toplamda 15 tane sık iğne yapmamız lazım şuraya kadar. Bakın, şu zincirin bittiği yere kadar
15 tane yerleştirmemiz lazım. Hadi başlayalım. Şöyle bir diyelim. Şu bir. Şu 2. 3. 4. 5. 6. 6. 7. 8. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14 ve 15.yi de şuraya yapalım. 15. Bu şekilde bakın. Şuraya, şu 4 sık iğnenin başladığı yere geldiğimizde burada 15 tane sık iğne olacak. Aynı şekilde 15 sık iğne de şuraya yapacağız. Bir şey söyleyeceğim size. Mesela şurası biraz çukurda kalmış gibi ya. Tam buraya geldiğiniz zaman şuraya batarken bir tane çakma sık iğne yapabilirsiniz. Şuradaki boşluğu doldurmak için. Şimdi 15 tane oldu. İki tarafta 15 olacak. Unutmayın. Kuş gözleri ona göre olacak çünkü. Kuş gözü makineniz yoksa delik yaparsınız. Çok önemli değil. Şimdi devam ediyoruz sık iğne yapmaya. Şurada 5 zincirin içerisine elinize göre 5 ya da 4 sık iğne yapın arkadaşlar. Şimdi bir dolduralım. 5 tane yapalım bir. 1 2 3 4 5.'yi bak yine şuraya bağlayacağım. Bununla 5. Şuraya yaptığımla 5. Tekrar devam ediyorum. 1 2 3. Burayı dediğim gibi 4 ya da 5 elinize göre ayarlayın arkadaşlar. Ne çok gerdirecek ne de çok sıkışık olacak. Bu şekilde sık iğnelerinizi ayarlayın. 1 2 3 4 5 tane de buraya yaptım. Şimdi buraya yine bir sıra çakma sık iğne ile, şurada boşluk kaldı, hemen dibine de batalım. Bir sıra topuk kısmını çakma sık iğne gideceğiz arkadaşlar. Evet, topuk kısmı buraya kadar çakma sık iğne olacak. Evet, topuk kısmında çakma sık iğnelerle geldim. Şimdi buradan itibaren sık iğne ile devam edelim. Dört, 5 tane yaptım. Şuraya 1 2 3, şu
Diğer tarafa geçiyorum. 1 2 3 4 5. Şimdi yine şu 4 sık iğnenin olduğu yeri tekrar doldurduk. Bakın şöyle. Aşağıya ineceğiz. Buradan buraya kadar 15 tane sık iğne de burada yapacağız. Burada da şu ipi kaybedelim arada. Karşı tarafı da dengelemiş oluruz. Şöyle şuraya bir hemen dibine yapıyorum. 1. Arkadaşlar hava o kadar sıcak ki inanın şu çekimi çok zor yapıyorum. Çok isteyen oldu. Yoksa ben bu modeli anlattım, kesinlikle bir daha anlatmazdım. Alize Diva 2 katla çok soran oldu. Yapamıyoruz diyen oldu. Diğeri ben bunu çekmiştim ama 9 katla yapmıştım. Şimdi şuraya bir tane yaptım. 1 2 3 4 5 şuraya yapacağım. 6 bakın şurayı demek istiyordum size. Şurada biraz çukur gibi ya. Oraya bir tane çakma sık iğne yaparak düzleyebiliriz arkadaşlar. Şu da arada kalsın. Bakın çakma sık iğne yapacağım sadece oraya, şöyle sıkı bir şekilde oradaki boşluğu doldursun diye. Bu arada kaç oldu ya, unuttum ben. 12 13 14 şu en dibe bir tane daha yapacağım. Bu da 15. Yani ölçümüz iki tarafta da 15 tane sık iğne olacak. Böyle arkadaşlar. Bu tarafta zannediyorum şuraya eklediğimle birlikte 15 yapmıştım. Şöyle 15.'yi şuradan şöyle, bakın bunu son yaptığımı 15 dedim. Hemen yanına bir de kaydırma yaptım. Şimdi dönüyorum. Şimdi burada deliklerimizi koyacağız. Bir kaydırma yaptık ya, o bir kaydırmayı atlayalım. İkinciye bir sık iğne yapalım. Şimdi 1 2 tane sık iğne ördüm. Sıkı bir şekilde 2 tane zincir çekeceğim. Delik, kuş gözü delikleri koyuyorum ben. Sizler kuş gözü takmayacaksanız zincirlerinizi normal çekin. Biraz hafif büyük delikler olabilir. Biz kuş gözü takacağımız için şöyle 2 kuş gözü çıkmasın diye sıkı bir delik yapmamız lazım. Bir zincir atlıyorum. Bir sık iğne atlıyorum. Diğerine 1 2 3 tane sık iğne yaptım, bakın. Araya bir zincir, sıkı bir şekilde bir daha çekiyorum. 2 zincir çektim. Bir atlıyorum ve
1 2 3 sık iğne daha yaptım. Tekrar bir delik daha yapacağız. 1 2 zincir, bir tane atla. Zinciri biraz geniş yaptım. Delik büyük oldu. Delik küçücük olacak. Kuş gözü zor takılacak. Bakın, kuş gözü takmak isteyenler için kuş gözünü zor takmanız lazım. Böyle zorlanarak, yoksa çıkar. Evet, bir tane yine atlıyorum. 1 2 2 ve 3 tane sık iğne yaptım. 1 2 zincir çekiyorum sıkı bir şekilde. Tekrar burada bakın, şu başladığımızı atlıyorum. Şuraya son deliğimi de yapıyorum. Evet, şöyle bakarsanız 1 2 3 4 tane delik yaptım. Şöyle buralara ben kuş gözlerini takacağım. Toplamda 4 tane. Evet. Şuraya kadar sık iğne ile gelelim. Burada bakın, şunu söyleyeyim. Ayakkabı diyelim ki çok geniş, yayvan gibi gözüküyor. Bu aşamada sık iğneyi yaparken eğer gerekli görürseniz şu topuk kısmında mesela bir burada, bir burada, bir burada şeklinde 3 tane falan kesebilirsiniz. Ya da gerekiyorsa ara ara buralarda da kesinti yapıp ayağa göre ayarlayabilirsiniz arkadaşlar. Gerekiyorsa, gerekmiyorsa yapmayın. Evet, topukta da böyle içeriden giderken normal sık iğne örüyorduk. Aynı şekilde sık iğne örmeye devam ediyoruz. Evet, şuraya kadar gelelim sık iğnelerle. Şuraya. Tam şurada deliğimizi koyacağız, bakın. Bakın arkadaşlar, buraya kadar sık iğnemi yaptım. Şimdi burada şu alttaki 4 sık iğnenin hizasındayım, bakın. Şurada başlangıç yerinde. Yine sıkı bir şekilde 2 zincir çekeceğim. Çektim. Burada şunu atlıyorum. Şuradan batıyorum ve 3 tane sık iğne yapıyorum. 1 2, bu ipleri sakın içeride yakmayın, dışarıda yakın. Dışarı çekip dışarıda yakın arkadaşlar. Ya da bayağı yürüttüm. Şu anda ucunu kessem yakmama da gerek yok yani. Çıkmaz. Evet. 3 tane sık iğne yaptım. Yine 1 2 zincir çektim. Bir sık iğne atlıyorum. Diğerine 1 2 3 3 tane sık iğne. 1 2 zincir çektim, yine bir tane atlıyorum. 1 2 3 tane sık iğne yaptım. Yine 1 2 zincir çektim, bir tane atlıyorum. 1 ördüm, bir tane de aşağıya öreceğiz. 2 delikten sonra 2 tane sık iğne kalmış olacak burada da.
Şöyle karşılıklı hizalarına da hep bakın arkadaşlar. Yine bakın bir bağladım. Bir tane de şeyle kaydırmayla bağlayacağım. Şöyle geri dönelim. Şu anda da yapmış olduğumuz sık iğnelerin hepsinin üzerine tekrar bir sık iğne gidelim. Bu artık ters sık iğneden önceki son sıramız. Şu 2 zincir çektik ya, onun üstüne bir tane yapın. Bakın şu 2 zincirin üstüne bir sık iğne. Kuş gözü takmayacak olanlar 2 sık iğne ile doldurabilirler. Biraz delikleriniz sizin büyük olsun arkadaşlar. Kuş gözü takmayacaklar. Ama takanların delikleri küçük olacak. Şöyle bakın, deliğin içerisine her bir sık iğneyi doldurarak ilerleyelim. 2 zincirin içerisine bir tane. Bakın bu şekilde 2 zincirin içine yine bir tane, son deliğimin de içine doldurdum. Bakın 4 tane delik oldu. Son delikten sonra 2 tane sık iğne var. Her iki tarafta da unutmayalım. Şöyle dönüş yerine çok kastırmamasını istiyorsanız 2 tane de, tam dönüş yerine 2 tane de sık iğne yapabilirsiniz. Elinize göre ayarlayın arkadaşlar. Şimdi normal sık iğne yaparak aynı şekilde şuraya kadar gelelim. Ve bu sefer topuk da sık iğne olacak. Burada son sırada çapma sık iğne yapmayacağız. Burayı da sık iğne yaparak ilerleyelim. Topuk kısmı da sık iğne olacak. Bakın buraya kadar sık iğnelerle geldim. Burada yine zemine kaydırma yaparak bağlayacağım. Ve bir zincir çektim. Bakın bir tane bağladım. Çünkü karşı tarafla aynı hizada götürmek için. Burası çok ileri gidecek. Bir tane daha bağlarsam. Neyse. Burada şimdi ters sık iğne yaparak evet, ters sık iğne yaparak ilerleyelim. En son iki ayakkabının birbirine eşitlenip eşitlenmediğini kıyaslamak için bu ters sık iğneler bittiği zaman sayın isterseniz. Evet, bu şekilde tamamını şuraya kadar ters sık iğne yapalım. Evet arkadaşlar, bakın buraya kadar ters sık iğne yaptık. Buradan sonra yine şöyle şurada bir yere bağlayıp zincir çekip koparalım, ipimizi saklayalım. Ayakkabımızın örme kısmı bitti. Şimdi hemen bağcığını da bir göstereyim. Ondan sonra videomuzu bitirelim. Bakın bağcığını şöyle yaptım. Şu ipi 2 kat yaptım. Önce ipi 2'ye ayırdım. Bu da 2 kat. Şu da 2 kat. Bakın. Her iki ipi de önce 2'ye ayırdım şu büyük bobini. Bu 9 katlı filoş ip şu anda. Onu da söylemiş olayım.
şöyle 4 kat olacak. 9 katlı 4 kat. Eğer elinizde 18 kat varsa 2 kat olacak. Şu 4 katı bir şöyle birbirine bağlayalım ilk önce. Bakın. Sonra 2 katını bırakalım elimizden. Diğer 2 katı alalım. Ve şu şekilde bakın. Şöyle. Evet, bu şekilde yeteri kadar 1 metre 1 metre 10 santim kadar yapın. Fazla gelirse kesersiniz. Biraz daha yaklaştırayım şöyle. Bakın, tüm bağcığı baştan sona bu şekilde öreceğiz. Hangi renkten yapacaksınız? İki renk de yapabilirsiniz. Bakın, şu alttaki renk farklı. Doladığınız elinize doladığınız ip farklı olabilir. İki farklı renk de dilerseniz yapabilirsiniz. Bu şekilde bağcığımızda bu şekilde. Ben çok uzatmadan artık videoyu kapatmak istiyorum arkadaşlar. Kuş gözlerini takacağım. Örgü ayakkabılara kuş gözü takma başlıklı bir videom var. YouTube'dan yazar girerseniz karşınıza çıkacaktır. Hiç bilmeyen arkadaşlarım oradan baksınlar. Evet arkadaşlar, kuş gözlerini taktım. Bağcığımı da bitirdim. Ve ayakkabımız bitti. Güzel oldu arkadaşlar. Çok çok güzel oldu. Alize Diva da gerçekten rahat bir ip. Tavsiye ediyorum. Ayağı kesinlikle acıtmıyor. Çorapsız da rahatlıkla giyilebilir, kullanılabilir. Çok hoş bir ayakkabı oldu. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Eğer sizler de yaptıysanız ellerinize, emeklerinize sağlık. Güzel günlerde kullanılması dileğiyle. Hoşça kalın, sağlıkla kalın. Allah'a emanet olun.